Herkese merhabalar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sizlere bugün yeni tasarım bluz yapımını ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağım. Bluzum çok şık, gösterişli ve kullanışlı bir model. Yapımı da çok kolay. Örgü yeni başlayan arkadaşlarımız kolaylıkla örebilirler. Yumuşacık bir model. Bakın, İsterseniz bu şekilde yarım kol yapabilirsiniz veya uzun kol yapabilirsiniz, kısa kol yapabilirsiniz. Yakamız da bu şekilde. Alanım küçük olduğu için sizlere net olarak görüntüleyemiyorum. Short gösterimde daha net görebilirsiniz. İstediğiniz bedende örmeniz mümkün. Yapım aşamasını ayrıntılı olarak videomda hazırladım. Ne kadar ip kullandığıma dair, hangi beden olduğuna dair sizlere açıklamalı olarak videomda hazırladım arkadaşlar. Hep birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar, bluzumuzun yapımında kullandığım ipim Alize Cotton Gold. 100 gram ağırlığında, 330 metre uzunluğunda. %55 pamuk koton, %45 akrilik. 2,5 milim tığ kullanıyorum. Sizler 3 milim tığ ile de örebilirsiniz. Farklı iplerle de örebilirsiniz. Yayınıma başlamadan önce unutmadan sizlerden küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone olup büyümesine destek olursanız, beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, bluzumuzun yapımına başlıyoruz. İsterseniz crop olarak yapabilirsiniz. Belimizin çevresini veya crop olarak öreceğiniz bölümün çevresini, ölçülerini alalım. İsterseniz daha büyük örmek istiyorsanız, bir tık salaş örmek istiyorsanız ölçülerinizi bu şekilde alabilirsiniz. Ben ölçüm aldım. 90 santim ölçüm arkadaşlar. Bir tık büyük öreceğim. Yarısı 45 santim. Sizlerin ölçüsü daha farklıdır tabii ki. Öreceğim ölçü simon veya medium body. 45 santim 2 tane öreceğim. 45 santim zincir çekeceğim. Artı 8-9 santim veya 10 santim daha fazla zincir çekeceğim. Çünkü zincirlerimizde çekme olacaktır. Yani 55 santim civarında zincir çekeceğim. Öncelikle ipimi düğümlüyorum. İpimi düğümledim. Zincirlerimizi bakın bu şekilde bir tık büyük yapalım. Evet arkadaşlar, zincirimi çektim. Hemen ölçüyorum. Bakın 55 santim uzunlukta zincirimi çektim. Fazla fazla zincirinizi çekebilirsiniz. Fazla olan kısmını kesebilirsiniz. Bakın buradan tutuyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Tuttuğum noktadan itibaren 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim. Tığımı ipimi aldım. Bakın tuttuğum noktadan zincirimin kanadından tek kanadı dışında kalacak. 2 kanadı iç kısımda. Buradan ilmeğimi alıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde kutucuk oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Bir sonrası bakın. Bir atlıyorum, bir sonrasının tek kanadı dışında kalacak. İki kanadı iç kısımda. İlmeğimi aldım. İkili trabzan. Bir zincir. Bakın bir tane atlıyorum. Bir sonrası. İlmeğimi aldım. İkili trabzan. Bu şekilde sıramızda ilerliyoruz. Kutucuklar yapıyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar, zincirimin sonuna yaklaştım. Bu kadar yeterli. 50 tane kutucuk yaptım. Bakın. Hemen ölçüyoruz. Bakın.
Burada 49 santim. Üzerine ördükçe örgümüzde küçülme olacak. Buradaki noktayı fazla olan zincirimizi kesebiliriz veya sökebiliriz. 3 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. İpimi aldım ilk boşluktan, bakın tığıma ipimi aldım ilk boşluktan ilmeğimi alıyorum ve sıradaki boşluktan ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki 4 ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. İpimi aldım ilk boşluktan ilmeğimi alıyorum. Sıradaki boşluktan ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki 4 ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Örneğimiz bu şekilde. İpimi aldım. İlk boşluktan ilmeğimi alıyorum. Sıradaki boşluktan ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki 4 ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. 2 tane zincir. Sıramızda bu şekilde ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna yaklaştım. Bakın ilk kutu boşluğundan ve sıradaki kutu boşluğundan ilmeğimi alıyorum. 2 zincir. İlk kutu boşluğundan son kutu boşluğundan ilmeğimi aldım. 4 ilmeğimi boşalttım. 2 zincir çekiyorum. Bakın son zincirimizin kenarından battım, ilmeğimi aldım. İkili trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde. 3 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine kutu tekniği yapıyoruz. Tığım ipimi aldım. Bakın örneğimizin tepe boşluğu. Bakın buradan batıyorum, ilmeğimi alıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir, sıradaki örneğimin tepe boşluğu. Bakın buradan battım, ilmeğimi alıyorum. İkili trabzan, bir zincir. Sıradaki örneğimin tepe boşluğu. Bakın burasından arkadaşlar. Sıramızda bu şekilde ilerliyor. Evet arkadaşlar, birinci sıramızda kutu tekniği yaptık. İkinci sıramızda örneğimizi kurduk. Üçüncü sıramızda yine kutu tekniği yaptım. Sıramın sonuna geldim. Zincirimin kenarından ilmeğimi alıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine örneğimizden yapacağız. İpimi aldım. Bakın ilk kutu boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Sıradaki kutu boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki 4 ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. İpimi aldım. Yine ilk kutu boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Sıradaki kutu boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki 4 ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. 2 zincir. Bir sıra örneğimizi örüyoruz. Bir sıra kutu tekniği yapıyoruz. Ördükçe örgümüzde kısalma oluyor arkadaşlar. Tığ işlerinde bu şekilde oluyor. Tekrar ölçüyorum. Bakın örgüm 45 santime kısalmış. Kutu boşluğu sayısı 50 tane. Bu şekilde örgülerimizi yapıyoruz. Kol altına kadar bir sıra örneğimizden yapıyoruz. Bir sıra kutu tekniği yapıyoruz. Evet arkadaşlar, kol altı bölgesine kadar örgümü yaptım. Hemen ölçüsünü alalım. Bakın 33 santim. Bel bölgesinden yukarısına kadar örüyorum arkadaşlar. İsterseniz tabii ki sizler crop olarak da örebilirsiniz. Kendi bedeninizin ölçüsüne uygun örebilirsiniz. Modelimiz bakın bu şekilde. Delikli bir model. Arka yönü, ön yönü. Kenarlardan kol için uzatma yapacağız. Zincir çekeceğiz. Ölçülerimizi bakın bu şekilde alabilirsiniz.
Benim ölçüm bakın bu şekilde olacak. İşaretleyicimi koydum ve içerisinde buradan buraya kadar kutu boşluğunu saydım. 31 tane kutu boşluğu var. Sizlerin sayılarınızda ölçülerinizdeki sayı sırası farklı olabilir. 20 tane olabilir, 25 tane olabilir. Mesela ki 25 tane kutu boşluğu var. 25 tane kutu boşluğuna 50 tane zincir çekiyoruz. Yani ikiye katlıyoruz zincir sayımızı. Benim sayım 31 tane olduğu için 62 tane zincir çekeceğim. Bakın örneğimizin sonunda yapıyoruz arkadaşlar. Kutu boşluğu sonunda değil. Örneğimizin bitişinde. 62 tane zincir çekiyoruz. Zincirlerimizi sıkı yapmıyoruz. Evet, 62 tane zincirimi çektim. Artı 4 tane daha zincir çekiyorum. 4 tane zincirimi çektim. Bakın 1, 2, 3, 4 tane zincir kanadı. 5. zincir kanadı, 6. zincir kanadı. Tığımı ipimi aldım. 6. zincir kanadımızın alt kısmından bakın. Tığıma battım. İlmeğimi alıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bir tane kutu tekniği yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Bir ileri. Bakın. Zincirimizin tek kanadı dışında kalacak. İki kanadı içinde kalacak. Bakın bu şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. Bir atlıyorum. Bir ileri. İkili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde zincirimizin sonuna kadar kutu tekniklerimizi yapalım. Evet, 29 tane kutucuğum oldu. Bir zincir çekiyorum. 30 tane kutucuğum oldu. Bir zincir çekiyorum. Bakın örgümü ters çeviriyorum. Bu yönde öreceğiz. 31. kutucuğumu da yapıyorum. Bir zincir. Bakın arkadaşlar 31 tane kutucuk yaptım. Kol için uzatma yaptım. Buradan itibaren örneğimizde alttaki sıralarda yaptığımız gibi bakın örneklerimizin belirli noktası. Buradaki noktalara bir zincir çekip ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Sıramızda ilerliyoruz. Bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar, örgümün diğer uç kısmına geldim. Bakın örneğimin tepe boşluğuna ikili trabzanım yaptım, bir zincir çektim. Bakın burada kol için zincir çekmiştik. Buradaki noktadan yine yapacağız. İpimizi kesmiyoruz. İpimiz burada kalacak. Farklı bir iple bakın köşeden buradaki köşe noktasına ipimi sabitliyorum. Buradan zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bakın bir tane zincir çektim. 65 tane zincir çekiyorum. Fazla fazla yapabilirsiniz. Bir tane çekmiştim. 65 tane zincirimi tamamlıyorum. 65 tane zincirimi çektim. Bakın buradan örgümüzü tekrar örmeye devam ediyoruz. Bir zincir çektim. Bakın buradaki noktaya bir tane kutucuk yapıyorum. Buradaki kutucuğu saymıyoruz. Bir zincir çekiyorum ve buradan itibaren 31 tane kutucuk yapıyoruz. Zincirlerimizin üzerine bakın bir tane atlıyorum, bir sonrasına ikili trabzan, bir zincir, bir atlıyorum, bir sonrasına ikili trabzan. Bu şekilde 31 tane kutucuk yapıyorum.
Sizler kendi sayınızı eşit olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Her iki tarafta da kutucuk sayısı eşit olsun. Kol uzunluğu eşit olsun. Evet arkadaşlar, 31 tane kutucuğumu yaptım. Zincirimizin ucundaki ipinizi kesmezseniz rahatlıkla istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Buradaki gibi zorluk yaşamazsınız. Daha kolay bu tarafta örgünüzü yapabilirsiniz. Zincirinizin sonuna geldiğinizde ipinizi kesebilirsiniz. 31 tane kutucuğumu yaptım. 3 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. İpimi aldım. Bakın, ilk boşluktan ilmeğimi alıyorum. Sıradaki boşluktan ilmeğimi alıyorum. Yine örneğimizi örüyoruz. Bakın, 4 ilmeğimi tek seferde topladım. 2 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi aldım. İlk boşluktan ilmeğimi alıyorum. Sıradaki boşluktan ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki 4 ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. 2 zincir. Sıramızda bu şekilde ilerliyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Bakın, buradaki kurulu boşlukların üzerine de aynı şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar, bakın, diğer kolumuzun bulunduğu noktaya geldim. Burada yaptığımız gibi kutu tekniklerimizin üzerine örneğimi örmüştüm. Buradaki noktaya da aynı şekilde kutularımızın üzerine örneklerimizi örüyoruz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna yaklaştım. Bakın, örneğimin sonunu yapıyorum. 4 ilmeğimi tek seferde boşalttım. 2 zincir. Zincirimin kenarına bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekip dönüyorum. Alttaki sıralarda yaptığımız gibi bir sıra örneğimizden bir sıra kutu tekniği yapıyoruz. Örneğimi ördüm. Yine kutu tekniği yapıyorum. Bakın, örneğimin tepe boşluğuna, buradaki noktaya ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir, sıradaki örneğimin tepesindeki buradaki noktaya ikili trabzan. Kutu tekniklerimizi yapıyoruz. Üzerine yine örneğimizden örüyoruz. Kolumuzun ölçüsü ne kadarsa arkadaşlar, ne kadar istiyorsanız o kadar yükselene kadar örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonunda kutu tekniği yaptım. Sıramın sonuna geldim. Bir zincir. Bakın, ördüğümüz parçanın her iki tarafından da kol için çıkma yapmıştık. Bakın, bu şekilde her iki tarafından da kolumuzu ördük. Hemen ölçüyorum arkadaşlar. Bakın, 19 santim. Kol uzunluğu ise 29 santim. Son bir sıra öreceğiz. Son sıramızda sık iğne örüyoruz. Bakın, kutu boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Trabzan tepe boşluğuna bir tane sık iğne. Kutu boşluğuna bir tane sık iğne. Trabzan tepe boşluğuna bir sık iğne. Son sıramızı bu şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son sık iğnemi ördüm. Bir zincir çekiyorum. İpimi uzun kesiyorum. Dikişte kullanacağız. Ördüğümüz parçadan bir adet daha örüyoruz.
ve birleştiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eşit şekilde aynı sırada aynı zincir sayısında bir parça daha örelim. Evet arkadaşlar, örgümün diğer parçasında ördüm. Bakın bu şekilde iki parça eşit sayılarda eşit sırada ördüm. Düz yönlerini iç kısma getirdim. Bakın düz yönleri iç kısımda, ters yönleri dış kısımda. Bu dizimizin dikişini yapacağız. Kol altlarından işaretleyici taktım. Bakın yaka boşluğunu ayarladım. Öncelikle üst bölümü dikiyoruz. Uzun bıraktığım ipime iğnemi taktım. Bakın her iki ilmeğimizin tepe boşluklarından dikiyoruz. Atlamadan tüm ilmeklerimizin tepe boşluklarından bu şekilde işaretleyicilerimizin bulunduğu noktaya kadar dikişlerimizi yapalım. Evet arkadaşlar, her iki tarafından dikişini tamamladım. Bakın bu şekilde dikişimiz. Şimdi buradan bakın yan kenarlarını dikeceğiz ve bu tarafı dikeceğim. Bakın bu şekilde sıralarımızda kayma olmasın diye işaretleyici taktım. Kol ucundan başlıyorum dikmeye. Bakın arkadaşlar bu şekilde dikmeye devam edelim. Fazla sıkı dikmeyelim, kasma yapmasın. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu rezimizin dikişlerini yaptık. Bakın dikiş yaptığımız noktalar kol üzeri. Kolumun bir tanesini hafif bir tığlama yaptım. Diğerinde birlikte tığlamamızı yapalım. Bakın tığlamış olan kolumuz. Buradaki kolumuzda tığlayalım. Bakın herhangi bir boşluktan ilmeğimi aldım. İpimi sabitledim. Bir tane zincir çektim. Bulunduğum noktaya bir tane sık iğne yaptım. Sıradaki boşluktan ilmeğimi alıyorum. Bir sık iğne. Bakın ilmeğimi uzun bırakıyorum. Sıradaki boşluğa geçiyorum. Bir sık iğne. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bakın dikişimizin bulunduğu nokta. Uygun bir noktaya sık iğnemi yaptım. Uygun bir noktaya sık iğnemi. Tekrar boşluklara birer tane. İlmeklerimizin tepe boşluğunu bakın bu şekilde uzun bırakalım. Evet arkadaşlar, kol kenarlarının tığlamalarını yaptım. Alt bölümünün tığlamasını yapacağız. Kenardan başlayalım. Evet, ilk boşluktan
ipimi aldım. Sabitledim. Tığıma ipimi aldım. Bakın trabzanımızın dibindeki noktadan ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. İpimi aldım. İlk boşluktan ilmeğimi alıyorum. Tekli trabzan yapıyorum. İpimi aldım. Trabzanımın dibinden bakın. Buradan ilmeğimi alıyorum. Tekli trabzan. İlmeğimi aldım. İlk boşluktan tekli trabzan. Bu şekilde tüm çevresini arkadaşlar, bluzimizin alt çevresini tekli trabzan olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, bluzumuzun yapımı bitti. Kol kenarlarının tığlamasını yaptım. Bakın bu şekilde. Alt kenar tığlamasını yaptım. Sizler bedeninize uygun şekilde örebilirsiniz. Şu anda ördüğüm bluzun beden genişliğini ölçüyorum. 45 santim beden genişliği. Kol altına kadar yüksekliğini ölçüyorum. Bakın buradan tuttum. 35 santim. Kol uzunluğu yine aynı şekilde istediğiniz bedende yapabilirsiniz. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Yarım kol yaptım. 27 santim. Yaka genişliği ise 27 santim. Yapımı gerçekten çok kolay bir model. Sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Short gösterimde daha net görebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.